Mehmet'in mutfağından harikalara hoş geldiniz. Evet değerli takipçilerim, bu kez mutfaklarınıza kat kat katmerle ve yapımının da çok kolay olduğu bir katmer yapımı ile konuk oluyorum. Bu şekilde aralarını diliyoruz. Farklı şekilde de dilebilirsiniz, bıçakla veyahut da diğer kesme aparatlarıyla. En pratiği bu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kesinlikle çok güzel oluyor. Eğer tereyağı ve sıvı yağını da güzel ayarlarsanız kesinlikle hem siz hem de ikram edeceğiniz insan memnun olacaktır. Evet dostlar, kısa bir giriş yapıyorum. Girişten sonra Bismillah deyip başlayacağım. Sizce nasıl? Yaparsanız yapanlar yorumlarda nasıl olduğunu yazarlarsa sevinirim. Evet dostlar, haydi başlayalım. Bismillah. Önce 5,5 su bardağı unumuzu koyuyoruz. Bir tatlı kaşığından biraz fazla tuzumuzu güzelce katıp karıştırdıktan sonra suyumuzu döküyoruz. Su 2 su bardağı kullandım. Hamur ne çok yumuşak olacak ne de sert olacak. Yumuşak olursa olmaz, sert olursa da olmaz. Kararını artık siz ayarlayın. Çünkü her un aynı su almıyor. Biraz daha az ya da biraz daha fazla alabiliyor. Ben biraz yumuşak olduğunu fark ettikçe arada ekledim. Toplam 5,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Tamamen homojen olması adına güzelce yoğuralım ki açarken de güzel açılsın. Daha işlemler bitmedi. Bazı işlemlerden geçireceğiz hamurun güzel açılabilmesi için. Üstünü streç filmle ya da ince bir poşetle kapatalım. Hava almasın. Hava almaması çok önemli. Çünkü hamura çok güzel bir kıvam verdiriyor. 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağında 2 parmak kadar eksik sıvı yağını güzelce karıştırıyoruz. Ben sade yağ kullandım. Siz tereyağı kullanabilirsiniz sadece, ama sade tereyağı ağır gelir. O yüzden sıvı yağ ile karıştırılırsa kararında bir şey ortaya çıkar. Hamuru rahat toparlayabilmek adına biraz un katıyorum. Burada biraz daha hamuru karalım. Bu şekilde kesinlikle yapmanızı öneririm. Hamuru dinlendirdikten sonra eğer bu şekilde yaparsanız hamurunuz öyle bir kıvam alır ki hem açması çok güzel olur, hem de böyle hamurla meşgul olanlar anlar. Böyle affedersiniz laçka bir hamur olmaz. Son derece kıvamında, kararında bir hamur olur. Hamuru bu şekle getirdikten sonra toplam 35-40 dakika kadar daha dinlendiriyoruz. Bakın, bu dinlendirme çok önemli. İlki de önemliydi, bu da çok önemli, ama bu daha önemli. Dinlenen hamur çok güzel işlenir. Burada biraz daha işliyoruz. Ben 4 eşit parçaya böleceğim. Siz 6 parçaya da rahatlıkla bölebilirsiniz. Ben fazla ince olmasını istemiyorum. Fazla ince oldu mu iyi olmuyor. Bana öyle geliyor. Benimki de biraz fazla büyük oldu. Biraz fazla kalın oldu ama hiç sıkıntı değil. Önce hamurlarımızı bu şekilde ufaktan açıp kenara koyalım. Bekletelim. Ve şimdi artık merdaneyle açabiliriz.
Elimizle açabildiğimiz kadar açıp sonra merdane ile devam edelim. Her zaman olduğu gibi vaktim dar olduğu için maalesef biraz gece kaldım. O yüzden biraz gölgeli oldu. Lütfen kusura bakmayın. Açabildiğimiz kadar açıyoruz. Çok ince olmasın. Çok da kalın olmasın. Kararında olsun. Sonra bu şekilde keselim hamuru. Karıştırdığımız bu sıvı yağı dökelim. Sonra fırçayla güzelce yedirdikten sonra sağlı sollu bu şekilde katlayalım. Katladığımız hamuru tutup çekiyoruz. Sonra hamuru rulo haline getiriyoruz. Son kalan kısmı altına katlayalım. Ortadan içeri sokalım. Hamuru biraz bastırıyoruz. Kenara koyalım ve diğerlerini de yine aynı şekilde yapıyoruz. Biraz daha açtık mı tamamdır. Şimdi yine bu makineyle, aparatla diyeyim, güzelce kesiyoruz hamuru. Tamamen dağılıp gidecekmiş gibi de kesmeyin. Gördüğünüz şekilde kesseniz yeterli. Yine bunu da bu şekilde hamuru asılıyoruz. Dikkat etmenizi burada rica edeceğim. İki farklı hamur rulo yapma göstereceğim burada. İlk iki tanesini gördüğünüz gibi yaptım. Son iki tanesi farklı olacak. Güzelce yağlayalım. Bakın bu şekilde de sarabilirsiniz. Ben biraz hızlı sardığım için dağılır gibi oldu. Fakat sakince sarabilirsiniz. Son hamurumuz. Bunu da çekelim. Bakın ne şekilde rulo yaptığımı görüyorsunuz. Son kalan kısmı alttan ortaya sokuyoruz ve bastırıyoruz. Bu şekilde açması biraz zor olur ama daha güzel olur. Aşağı yukarı birbirine yakın diyebilirim. Sonra merdane ile inceltiyoruz. Yani açabildiğimiz kadar açıyoruz. Lakin aşırı ince açmayın. Bu tamam. Şimdi bunu tavaya alalım. İsteyen tavaya çok az miktarda yağ koyabilir. Bakın ne kadar da güzel kızarmaya başladı. Diğerine geçelim. Hamur o kadar güzel dinlendi ki merdaneye gerek kalmadan bile bu aşamadan sonra elle açılabiliyor. Ben burada bir yemek kaşığı kadar artan yağdan döktüm. Çevirelim. Bakın ne kadar güzel pişmiş. Biraz daha alt üst ettim de tamam olacak.
ve son aşamalar. Emin olun göründüğü kadar lezzeti de vardı. Ve son bitmiş hali bu dostlar. Bakar mısınız nasıl da kat kat, nasıl da güzel. Bunu farklı şekilde de böyle kat kat yapabilirsiniz. Hatta bundan daha fazla kat kat görülebilir. Lakin o zaman da hamur tamamen pişmemiş oluyor. Dolayısıyla çiğ hamur yemiş olursunuz ki midenize oturur. Hiç gerek yok. Bu tam kararında, tam ölçüsünde bu şekilde yapabilirsiniz. Dostlarım, bugünlük benden bu kadar. Sizden ricam videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Zira her bir videonun arkasında saatlerce geçen bir emek vardır. Gerek video çekimi, gerekse çektikten sonra edit. Bazı videolar var ki 1,5-2 saat sürebiliyor. Bazı videolar var 6-7 saat, 8-10 saat sürenler var. Çekimi ve editiyle birlikte. Sizden ricam sadece beğenip abone olmanız. Evet dostlar, benden bu kadar. Afiyet şifa olsun. Allah'a emanetsiniz. Hemen çıkmayın. Kamera arkası var. Ufak da bir kamera arkası göstereceğim. Baksanıza ne kadar da güzel. Ve şimdi tadına bakma zamanı. Dostlar, peynir ve zeytin o kadar güzel gidiyor ki. Sizce nasıl oldu? Yorumlarda görüşmek üzere. Afiyet, şifa olsun. Hepiniz de Allah'a emanetsiniz. Haydi bismillah. Bana afiyet olsun.